İki insan bir araya gelir. Aşkla, umutla birlikte bir dünya hayali kurar ama pek çok ilişkide bir süre sonra aynı iki kişi sanki bir savaş alanındaymış gibi birbirlerini yere sermek için tüm silahlarını kullanmaya başlar. Ve sonunda ikisi de kazanmak isterken ikisi de kaybeder. Kadın eve geldiğinde eşinin kendisine sarılmasını, gününün nasıl geçtiğini sormasını bekler ama adam yorgundur. Belki de işten stresli bir şekilde gelmiştir. Kadın bu sessizliği bir reddediş olarak yorumlar ve soğuk bir ses tonuyla konuşmaya başlar. Adam bu soğukluğu hisseder ve daha da içine çekilir. Sonra o da mesafeli davranır. Kadın bu mesafeyi görünce iyice öfkelenir. Zaten senin hiç umurunda değilim der. Adam karşılık verir. Ama sen sürekli huysuzluk yapıyorsun. Sonra kadın buna bir karşılık verir. Ardından adam bir şeyler söyler ve işte böylece kimsenin gerçekten istemediği bir savaş başlar. Ama bu savaşın sonunda iki kazanan değil, iki kaybeden olacaktır. Eski Roma'nın gladyatör arenalarında kural netti. Ya sen kazanırsın ya o. Birinin yaşaması diğerinin ölmesi demekti. İşte birçok ilişki bilinçsizce bu arenanın kurallarıyla işler. Ben haklıysam sen haksızsın. Sen kazanırsan ben kaybederim. Seni alt edemezsem ben yenilmiş olurum. Oysa ilişkiler bir kumar masası ya da bir şampiyonluk maçı, bir savaş değil. İlişkiler iki insanın aynı gemide olduğu bir yolculuk ve o gemide delik açmaya çalıştığınızda sadece karşınızdakini değil, kendinizi de batırırsınız. Ama biz bunu unutuyoruz. Çünkü o anın öfkesi ve kibri gözlerimizi kör ediyor. Ve sanıyoruz ki onu yenersek bir şeyler kazanmış olacağız. Oysa kazandığımız tek şey iki kişilik bir yalnızlık olacak. Bir çatışma anında beynimizin içinde neler dönüyor hiç merak ettiniz mi? Partneriniz size bir şeyler söylediğinde, belki bir eleştiri, belki bir sitemde bulunduğunda ilk birkaç saniye boyunca onu dinlersiniz. Ama daha sonra zihninizin derinliklerinde bir şeyler değişir. Sanki bir mahkeme salonundaymışsınız gibi içinizdeki savcı ayağa kalkar. Artık tek amacınız anlamak değil, savunmak ve saldırıya geçmektir. O konuşurken siz aslında dinlemiyorsunuzdur. Zihninizde hep şu cümleleri tekrar edip duruyorsunuz. Ama o da bana bunu yaptı. Bunu söylemesi çok saçma çünkü beni suçluyor ama asıl o. Bakın işte bu iletişimin can çekiştiği bir andır. Çünkü artık iki insan değil, iki savunma mekanizması konuşuyor. İki monolog, sıfır diyalog. Bunu duymak pek çoğumuzun hoşuna gitmeyebilir ama genellikle karşımızdakinin yansıttığı o rahatsız edici davranışı aslında çoğunlukla biz başlatmış olabiliriz. İlişkiler iki insanın birbirini karşılıklı olarak etkilediği bir dans gibi. Tango gibi. Birisi öne bir adım atınca diğeri geri çekilir. Birisi geri çekilince diğeri daha fazla ilerler. Peki bu dansta kim öncü, kim takipçi? Her ikisi de. Diyelim ki sizden kaçtığını düşünüyorsunuz. Bana vakit ayırmıyor, uzak duruyor diyorsunuz. Bu sizi endişelendirir ve siz de ona daha fazla yaklaşmaya başlarsınız. Sürekli mesaj atar, nerede olduğunu sorar ve ilgi beklersiniz. Ama ne olur? O bu baskıyı hisseder ve daha fazla geri çekilir. Siz de haliyle bunu görünce daha da endişelenir ve daha fazla yaklaşırsınız. İşte bu zehirli bir döngüdür. Kovalayan ve kaçan. Ama kim başlattı bu döngüyü? Gerçekten o mu sizden uzaklaştı yoksa siz mi ona o kadar yaklaştınız ki nefes alamaz oldu? Kaçan kovalanır mitinin teknik açıklaması budur işte. Buradaki asıl mesele şu. Beklentilerimiz gerçekliğimizi yaratır. Eğer birinden ihanet bekliyorsanız onun en masum hareketlerini bile şüpheli bulursunuz. Telefonuna baktığında kesin biriyle görüşüyor dersiniz. Geç kaldığında yalan söylüyor diye düşünürsünüz. Ve bu şüpheleriniz o kadar belirginleşir ki partneriniz kendini sürekli sorgulanmış, suçlanmış hisseder. Sonunda gerçekten de sizden uzaklaşabilir. Ve siz işte bak dediğim gibi çıktı dersiniz. Ama fark etmezsiniz ki o uzaklığı siz yaratmışsınız. Şüphenizle ve sorgulamalarınızla, suçlamalarınızla bunu siz gerçeğe dönüştürmüşsünüzdür. Toksik ilişkilerin en yıkıcı silahlarından biri de karakter suikastidir. Bu psikolojide negatif atıf olarak bilinir ve şöyle işler. Partneriniz size kaba davrandığında
Bunu onun kişiliğine bağlarsınız. O zaten bencil bir insan dersiniz. Soğuk biri, empatiden yoksun biri. Yani onun hatası onun içinden gelen değiştirilemez bir özelliği olur artık. Ama siz aynı hatayı yaptığınızda kendinize ben bencil biriyim der misiniz acaba? Muhtemelen hayır. Ya bugün çok yorgundum dersiniz. O beni sinirlendirdi ya da şartlar beni o noktaya getirdi dersiniz. Ama o benzer bir şey yaptığında gördüğünüz gibi sizin hatanız geçici bir durum, onunki kalıcı bir karakter kusuru. Bu inanılmaz bir çifte standarttır ve ilişkinin temelini kemiren bir asit gibidir. Çünkü bir kez birini etiketlediğinizde artık o kişiye değil, o etikete inanırsınız. O bencil biri dediniz mi artık onun en fedakar davranışlarını bile muhtemelen bir menfaati var diye yorumlarsınız. O güvenilmez dediğinizde dürüst olduğu anları bile görmezden gelirsiniz. İşte bu etiket ilişkinin mezar taşıdır. Çünkü bir insan sürekli kötü olarak etiketlendiğinde sonunda ya isyan eder ya da gerçekten de o role bürünür. Sizin onu hapsettiğiniz kafese sonunda o da alışır. Şimdi asıl soruya gelelim. Bir tartışmayı kazanmak ne demektir? Partnerinizi köşeye sıkıştırdınız. Onun argümanlarını çürüttünüz. Haklı olduğunuzu kanıtladınız. Tebrikler. Savaşı kazandınız. Ama neyi kaybettiniz? Toksik ilişkilerde sıklıkla şu sahne yaşanır. Bir tartışmayı kazanırsınız. O susar, belki özür diler, belki geri çekilir. Siz o an geçici bir zafer hissi yaşarsınız. Ama birkaç saat sonra ne olur? İçinizde garip bir boşluk hissedersiniz. Çünkü onu yenmenin sizin mutluluğunuza hiçbir katkısı yok. Aksine onu yenmekle birbirinizden biraz daha uzaklaşmış olursunuz. Bir cephe kazanmışsınızdır evet ama savaşı komple kaybetmeye bir adım daha yaklaşmışsınızdır. Çünkü ilişkilerde kazanmak diye bir şey yoktur. Karşınızdaki düşmanınız değil, aynı geminin yolcusu. O gemide bir delik açtığınızda su sadece onun tarafını değil, her tarafı dolduracak ve sonunda iki taraf da batacak. Peki bu labirentten nasıl çıkarız? Çözüm daha iyi konuşmakta değil, daha iyi dinlemekte saklı. Gerçek dinleme 3 katmandan oluşur. Öncelikle fiziksel anlamda dinliyor olmalısınız. Sadece bedeninizle değil, zihninizle de. Gözleriniz onun gözlerinde, nefesleriniz tamamen senkronize olmalı. Bu basit ama güçlü bir mesajdır. Şu an senin için buradayım. Başka hiçbir şey önemli değil. Ve ardından mantıksal olarak onaylayın. Bu onunla aynı fikirde olduğunuz anlamına gelmez. Neden böyle hissettiğini anlayabiliyorum demek gerçekten de sihirlidir. Çünkü ona senin duyguların benim için değerli mesajını verirsiniz. Ve son olarak duygusal rezonans gelir. En derin katman budur aslında. Onun duygusunu gerçekten ama gerçekten hissetmeye çalışmaktır. Acılarına, korkularına, kızgınlığına içten bir empatiyle dokunmaktır. Bu bir aynadan çok bir kalp ameliyatına benzer. Çünkü onun ruhuna dokunur ve şöyle dersiniz. Senin acın benim için gerçekten önemli. Bu 3 aşama tamamlandığında bir mucize gerçekleşir. Artık ikiniz de saldırı ve savunma modunda değilsinizdir. Çünkü ilişkilerde savaş yalnızca görülmediğini, duyulmadığını hisseden insanlar arasında olur. Ama bir kez görüldüklerini, duyulduklarını hissettiklerinde bütün kalkanlarını indirirler. Hayattaki en acı şey yalnız hissetmek değil, birinin yanındayken kendini yalnız hissetmektir. Bir odada 2 kişi yan yana oturuyor ama sanki 2 farklı gezegendelermiş gibi. O odada belki bir şeyler konuşuluyor ama ruhlar birbirine hiç temas etmiyor. İşte bu varoluşsal bir felaket ve duygusal bir ölümdür. Toksik ilişkilerdeki en büyük acı da işte budur. 2 kişi fiziksel olarak birlikte ama duygusal olarak yok gibiler. Biri konuşur ama diğeri onu duymaz. Biri ağlar, diğeri görmez ve her ikisi de kendi hapishanelerinde, kendi yalnızlıklarında kaybolur giderler. Çözüm kazanmaktan vazgeçmektir. Bir sonraki tartışmanızda şu soruyu kendinize sorun. Ben bu tartışmayı kazanmak mı istiyorum yoksa bu ilişkiyi kurtarmak mı? Çünkü çoğu durumda ikisini aynı anda yapamazsınız. Ya haklı çıkarsınız ve birlikte mutlu olursunuz ya da haklı olup olmamayı umursamaz ve
birlikte mutlu olursunuz. Seçim sizin. İlişkiler bir savaş alanı değil, bir bahçedir. O bahçeye ya zehirli mantarlar ekersiniz ya da rengarenk çiçekler. Ne ektiğiniz tamamen sizin elinizde. Ama zehri yalnızca karşınızdaki değil, siz de içersiniz. Çünkü aynı bahçede, aynı toprağın üzerindesiniz. Bu yüzden birlikte kazanmanın tek yolu kazanmayı unutmaktır.